Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her yıl mutlaka yaptığım turşu tariflerimden birini paylaşmak istiyorum. Bunun için elimde bol suda güzelce yıkamış olduğum kıl biberlerim var. 1 kilogram kıl biber kullanacağım. O kadar taze ve güzeldi ki hiç bıçak kullanmadan bu şekilde elimle 2-3 parçaya ayırarak genişçe bir kabın içerisine alıyorum. Kullandığım tüm malzemeyi videomun altında açıklamalar kısmında da ekleyeceğim. Biberleri hazırladıktan sonra 2 kilogram da domates kullanacağım. Domatesi özellikle böyle etli olan Bursa domatesi diye bilinen domateslerden tercih ettim. Çok daha lezzetli oluyor. Domateslerin kabuklarını soymadan şöyle çiçek kısmını koparacağım ve bir rondonun içerisine alıp püre kıvamına getireceğim. Dilerseniz küp küp doğrayabilirsiniz ya da rendeleyebilirsiniz. Bu şekilde çok daha pratik oluyor. Hemen şöyle 2 parçaya ayırıp rondomun içerisine alıyorum. Hızlı bir şekilde püre haline getiriyorum. Sizlerle ilk defa bu videoyla karşılaşıyorsak beni hangi şeylerden takip ettiğiniz yorumlar kısmında yazar mısınız? Her birinizin yorumunu merakla bekliyor olacağım. Biberleri ve domatesleri hazırladıktan sonra 2 başta sarımsak kullanacağım. Sarımsakları da şöyle küp küp küçük küçük doğruyorum. Turşu sarımsağı çok sever, bol bol kullanabilirsiniz. Genişçe bir tencerenin içerisine 200 milimlik ölçüyle 1 su bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Üzüm sirkesi yerine elma sirkesi de tercih edebilirsiniz. 1 su bardağından 2 parmak eksik olacak şekilde ayçiçek yağı kullanıyorum. Bir buçuk yemek kaşığı salamura iri tuz ve 1 yemek kaşığı da şeker ekliyorum. Birkaç tane de limon tuzu ekliyorum. Tuz eriyip yağ ve sirke hafif ısındıktan sonra hazırlamış olduğum biberleri tencerenin içerisine alıyorum. Ara ara karıştırarak renginin hafif sararmasını sağlayalım. Püre haline getirmiş olduğumuz domates sosunu dökelim. Bol domates soslu çok ama çok lezzetli bir turşu. Mutlaka deneyin. Her yıl yapmak isteyeceksiniz. Domates sosunun üzerine de sarımsakları ekledikten sonra karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra 10 dakika pişirmem yeterli olacaktır. Çok fazla kaynatırsanız biberlerin erimesine neden olursunuz. Kaynamaya başladıktan sonra lütfen 10 dakika kaynatmanız yeterli. Bu aşamayı atlamayın. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayınız. Fokur fokur kaynamaya başladı. Domatesin rengi de koyulaştı. 10 dakika sonra bir sonraki aşamayla devam edeceğiz. Son olarak üzerine irice doğramış olduğum yarım demet maydanoz ilavesini yapıyorum.
Ben tatlı kıl biber tercih ettim. Dilerseniz acı biberle de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. İsterseniz hemen tüketin, isterseniz 2 yıl, 3 yıl kavanozlarınızda saklayın. Tencereyi ocaktan aldıktan sonra yarım litrelik cam kavanozlar kullanıyorum. Hemen içerisine sıcak sıcak dolduracağım. Hazırladığınız zaman bana hak vereceksiniz. Şu anda dahi o kadar güzel kokuyor ki hemen yemek için sabırsızlanacaksınız. Kavanozları güzelce dolduralım. Kullanılmamış temiz bir kapak yardımıyla sıkıca kapatıyorum. Kavanozu ters çevireceğim ve bir gün boyunca bu şekilde kavanozun vakumlanmasını sağlayacağım. Hazırladığım ölçüden 4 tane yarım litrelik kavanoz tam doluyor. Eğer tariflerimi deniyor ya da beğeniyorsanız görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla videolarımı paylaşabilirsiniz. Bütün soru, görüş ve önerilerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. Ve turşularım hazır. 4 tane yarım litrelik kavanoz denk geliyor. Ben sadece birazını böyle küçük kavanoza koydum. Çünkü birazını hemen tüketmek istiyorum. Ve son aşamasında sizlerle paylaşmak istedim tabii ki. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.